Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2000 abone özel soru cevap videosu hazırlıyorum. Kendim böyle tam ekranda görünce bir garip hissettim. Çok tuhaf duruyor ya. Normalde küçücük görmeye alışmışım. Böyle bir çok tuhaf oldu ama. Her neyse bugün sizlerden gelen soruları arkadaşlar cevaplayacağım bir video olacak. Geçen haftalarda YouTube üzerinde topluluk kısmında bir post paylaşmıştım. O postun altına atılan yorumlar arasında en beğendiklerimi ve en çok sorulanları seçmeye özen gösterdim. O nedenle aynı sorudan birden fazla sorulmuşsa ilk denk geldiğimi genelde almaya çalıştım arkadaşlar. Daha sonrasında siz de yine aynı soruları sormuşsanız yine video içerisinde koymamışsam sebebi odur, bilmenizi istiyorum o nedenle. Lafı da çok uzatmadan ilk sorumuzla başlayalım. Kerem Aktaş sormuş. O sen diyelim DBD'den Nurse oynarken bug oldu ve bir şekilde ban yedim. Public maçlara giremiyorsun. Yeni hesap mı açardın yoksa oyunu bırakır mıydın diye sormuş. Niye Nurse oynarken sormuş bunu anlamadım ama her neyse. Herhangi bir şekilde bir şeyden dolayı ban yersem muhtemelen arkadaşlarımın hesaplarını kullanmaya başlarım. Sıfırdan bir hesap açıp aynı eziyeti tekrardan çekmek istediğimi pek zannetmiyorum. Ama oynamayı bırakacağımı da düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi arkadaşlarımın var olan kullanmayan hesaplarını alıp ya da Epic hesaplarını alıp onları bir şekilde kullanmaya başlarım. O şekilde yayınlara ve YouTube videolarına devam ederim. İkinci sorumuz Emirhan Cürgül'den gelmiş. Bu kadar düzenli olmayı nasıl başarıyorsun? Yani bilmiyorum ki, ben de bilmiyorum. İşimi severek yapıyorum aslında. Belki ondan kaynaklı. Normal şartlarda çalıştığım diğer yerlerde bu kadar düzenli değildim. Ama şu YouTube ve Twitch camiasına girdim gireli elimden geldiğince gerçekten düzenli olmayı ben de başardığıma ben de şaşırıyorum. Size öyle bir şekilde cevap verebilirim ancak. Üçüncü sorumuz Celal Sönmez'den gelmiş. Abi Dead by Daylight'a ara verip başka oyunların video çekmeyi ya da yayınlarda oynamayı planlıyor musun demiş. Ben zaten Dead by Daylight'ı YouTube videoları ve yayın dışında çok nadir girdiğim oluyor arkadaşlar. Onun dışında hep farklı oyunlar oynuyorum. Son zamanlarda Rainbow oynuyorum. Geçenlerde Raft oynamıştık vesaire. Yani ben Dead by Daylight'a YouTube ve yayın dışında neredeyse hiç girmiyorum diyebilirim sizlere. Ama YouTube videolarını ve yayınlarda oynamamamın sebepleri farklı. Tamamen algoritma ile alakalı birazcık. Eğer farklı oyunları oynarsam izleyici ortalaması düşeceğinden dolayı elde ettiğim sponsorluklar vesaire de bunları zedelediğinden dolayı sizlere her zaman farklı oyunları sunamıyorum. Ama ilerledikçe, büyüdükçe yeni farklı oyunları tabii ki de oynamayı ben de çok istiyorum. O nedenle bunun için birazcık zaman lazım. Elimde olan şeyler değil. Zamanı geldiği zaman farklı oyunları da çekmeyi, oynamayı ben de çok istiyorum. Sıradaki sorumuz Mustafa Enes Kaygıl'dan gelmiş. Bu arkadaşımız 35 tane soru sormuş. 35 rakam olarak bir spesifik abartma değil. Gerçekten 35 tane sormuş. Kardeşim helal olsun gerçekten. Bu kadar çok annem benim hakkımda bir şey merak etmiyor. Senin bu kadar çok şey merak etmene inan vallahi çok şaşırdım. O yüzden işlerinden birkaç tanesini seçtim. Onları sadece cevaplayacağım. Ne iş yapıyorsun çok merak ediyorum. Eminim merak eden de vardır benim gibi. Şu anlık tam anlamıyla sadece Twitch ve YouTube üzerinde çalışıyorum. Son zamanlarda TikTok üzerinde de bir şeyler çekmeye başladık. Hatta aşağı bir yerlere linklerini bırakırım unutmazsam oradan da takip edebilirsiniz. Bu tarz sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Yani işim tamamıyla bu. Başka hiçbir yerde çalışmıyorum. Başka hiçbir şey de yapmıyorum. Bunun üzerinden geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Hiç unutmam dediğim bir katil maçım veya yahut kurban maçım var mı demiş. Bu sorunun cevabı kesinlikle turnuva maçları arkadaşlar. Zaten kanalı ben önceden ilk başlarda turnuva maçları kaybolmasın diye yüklemeye başlamıştım. O nedenle o turnuva maçlarını da kaldırmadım. Kanalın en eski videolarına gittiğiniz zaman orada onları görebilirsiniz. En unutmam dediğim de aralarından hangisidir diye düşünüyorum. Spesifik bir cevap buna bulamıyorum açıkçası. Sadece final maçları hep gözüme canlanıyor. Hani o final maçlarının heyecanı en büyük oluyor. O nedenle orada yaşadıklarımız gerçekten çok farklı oluyordu. O nedenle turnuva maçlarını söyleyebilirim. O bütün turnuva finallerinde hepsinin özel bende anıları var ayrıca. O nedenle cevabım bu yönde olacak. En etkilendiğin film ve dizi. En etkilendiğim film Testere. Testere'nin bütün serileri. Baştan 1 ve 2 başta olmak üzere diğer serileri 4'e kadar izledim. Zaten 5'ten sonra iyice sapıtmaya başladı. O yüzden izlemedim dahi. Çünkü o filme karşı olan saygınlığımı yitirmek istemiyordum. En etkilendiğim film Testere ama bunu ne zaman söylesem hemen herkesin böyle bir yüz buruşturduğu falan oluyor. Hani böyle sanki çok fazla bir içeride kan, vahşet vesaire olduğundan ziyade ben içerideki anlatılan, verilmek istenen mesaja çok takıldım. O nedenle en etkilendiğim film o olmuştur benim için her zaman. Dizi ise net bir cevap verebileceğim bir dizi yok ayrıca. The Walking Dead serisini çok seviyorum ben. Onun bütün serilerini izledim. Fear the Walking Dead'de izledim. The Walking Dead'de defalarca izledim. Bu kadar çok izlediysem en sevdiğim budur da diyemiyorum maalesef. Çünkü bazı sevmediğim noktaları da var. Onun dört dörtlük böyle en sevdiğim bir dizi aslında bulamadım. Ben bir dizi adamı değilim bence. Dizi izlemeyi sadece boş vakitlerimde ya da başka bir şeyle uğraşırken yaptığım bir aktivite olduğu için çok böyle pür dikkat bir şeye fokuslanıp izleme ihtiyacı duymadım. Genelde oyun oynamayı daha çok tercih ediyorum.
O nedenle spesifik verebileceğim bir dizi ismi yok. Sıradaki sorumuz Şaha'dan gelmiş. Blight'tan önceki main'in neydi? Blight'tan önceki main'in Plague'di. Zaten az önce de söylediğim gibi turnuva maçlarında falan normalde bütün herkese böyle Nurse, Split gibi güçlü katiller yasaklanıyordu. Bana gelince herkes Plague falan banlıyordu. Çünkü o zamanlar Plague'i çok oynuyordum ve gerçekten metada olan katillerden biriydi. Çok rahat oyun kazanabiliyordu. Hala ona bir sempatim var zaten. Hala da seviyorum. Severek de oynuyorum. Ama Blight'tan önceki main'im olarak söyleyebileceğim bir şey varsa o da Plague olmalı. Hangi tür müzikler dinliyorsun sorusunun cevabı da yani gerçekten o kadar saçma şeyler dinliyorum ki. Bir gün böyle hüzünlü şarkılar dinliyorum. Bir gün saçma sapan şarkılar dinliyorum. Yani gerçekten bir müzik zevkim yok benim. Herhangi bir şeye takık değilim. Ama en sevdiğim illa bir sanatçı söylememi istersen de Contra söylerim. Contra'nın bütün şarkılarını çok severek dinliyorum ve gerçekten defalarca şu ana kadar açıp dinlemişimdir. O yüzden şarkılarının tamamını sevdiğim bir sanatçı olduğundan dolayı Contra söyleyebilirim. Senin belki için rahatlatacak bir cevap bu olabilir. Sıradaki sorumuz Marvolio'dan gelmiş. Rainbow videosu bir daha gelir mi? Kanal algoritmasına ters biliyorum ama ayda bir falan demiş. Az önce söylediğim olayın tamamen aynısını arkadaşlar zaten dile getirmiş. Rainbow videosu ama yakında getirmeyi planlıyorum. Rainbow oynarken zaten güzel anları her zaman kayıt altına alıyorum. Onların kliplerini alıyorum. O kliplerden güzel bir derleme yapabilirsem size videosunu sunmak istiyorum ben de. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sıradaki sorumuz DBD Moments'tan gelmiş. Sıradaki GTB turnuvası ne zaman yapacaksan demiş. Biz bu ay içerisinde zaten bir turnuva düzenlemeyi düşünüyorduk ama oyuna gelen köklü değişikliklerle birlikte bunu yapmaktan vazgeçtik. Çünkü biliyorsunuz ki DBD dengeli bir oyun değil ve bunun dengesini her zaman turnuvada kuralları koyarak biz sağlamaya çalıştık. O nedenle yeni gelecek chapter'da daha oyunu görmeden sizlere adil bir ortam sunabilmem pek mümkün olmayacak. Yapıp elimi yüzüme bulaştırmaktansa yapmamayı tercih ettim. O nedenle oyun iyice bir dengeye oturduktan sonra belki yine bir DBD turnuvası görebiliriz. Bunu yapmayı en az sizin kadar ben de istiyorum, emin olun. Sıradaki sorumuz Hamza Van'dan gelmiş. İlk soruyu zaten cevapladım. Hemen ikinci sorusuna bakıyorum. Kanalın ismi nereden geliyor? Aslında burada kanal isminden önce benim ismimin nereden geldiğini öğrenmeniz lazım. Neden olduğunu da hemen anlatayım. Şimdi benim adım Osen, biliyorsunuz ki. Osen'i duyduğu zaman insanlar genelde ilk söylediğim seferde hiçbir zaman anlamıyorlar. Çünkü gerçekten bu zamana kadar ne adaşım oldu ne benim adımda hani biriyle ben tanışmadım. Hiç adaşım olduğu birini dahi duymadım bile. Peki ismin anlamı ne? İsmin anlamı şu şekilde anlatabilirim. Kelime olarak bir anlamı yok arkadaşlar. Fakat bunun bir hikayesi var. Hemen size kısaca anlatacağım. Ben daha doğmadan önce babamın küçükken bir arkadaşı varmış. İsmi Adnan. İkisi gerçekten çok yakın dostlarmış. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezlermiş. Sürekli birlikte takılırlarmış. Ve babam da Adnan abi de ikisi çok motor sevdalısı arkadaşlarmış. Böyle sürekli motor yarışlarına katılırlarmış ama öyle profesyonel değil, böyle hani şehirler arasında motor yarışlarından bahsediyorum. Sürekli böyle motor yarışları yaparlarmış. Bir gün de Adnan abi babamı eve bırakmış. Daha sonrasında babam daha içeri girmeden hemen telefon çalmış evde ve Adnan abinin yol üzerinde kasisten uçup elektrik direğine çarptığını öğrenmişler. Gerçekten acı bir olay aslında. 5 dakika önce konuştuğum bir arkadaşın daha sen eve girmeden öldüğünü öğrenmek büyük bir acı. Ve bunu çok yakın bir arkadaşınız üzerinde yaşadığınızda çok büyük etkiler bırakıyor. Babamın gençliğinde böyle bir olay olmuş. Daha sonrasında annemle evlenmişler. Benim doğacağım öğrenilmiş. Benim ismimi Adnan koymak istemiş babam. Sonra bizim büyüklerimiz bu olaya karşı çıkmışlar. Demişler ki onların bir batıl inançları var. Belki sizler de bilirsiniz. Ölü birinin ismini koyduğun zaman yaşantısı ona benzer şeklinde. O nedenle büyüklerimiz benim ismimin Adnan olmasından vazgeçmişler. Diyeceksiniz ulan Adnan nerede, Osen nerede? Adnan'dan siz Osen'e nasıl vardınız? Onu da şöyle çözmüşler. Babam Adnan koymakta çok ısrarcı olmuş. Fakat ortanca amcam demiş ki tamam Adnan koymayalım. İsim olarak aynı ismi koymayalım. O sen olsun. O sensin. Yani Adnansın şeklinde bir çıkarımda bulunmuş. Resmen batıl inanca fake atmışlar aslında. Yani kısaca ismin anlamı o sen arkadaşlar. O sen. Sen Adnansın şeklinde lanse edilmiş ve o sen olarak da kalmış. Hikayesinden dolayı gerçekten adımı çok seviyorum. Günlük hayatta ne kadar zorlansam da adım konusunda gerçekten çok önemli bir şey benim için. O nedenle ismimi ve anlamını gerçekten çok seviyorum. Şimdi sorumuza gelecek olursak kanalın ismi nereden geliyor? Ben de küçükken yine böyle aynı şekilde nickname arıyordum kendime. Ama bu nickname'in yine kelime olarak bir anlamın olmasından ziyade ben kendi bileceğim bir anlamı olan bir nickname arıyordum kendime. Peki bu Zoar nasıl oluştu? Neden Zoar koyma eğiliminde bulundum? Küçükken yine aynı şekilde ben çok fazla Atari oynarmışım. Böyle resmen yaşıtlarım sokakta falan top oynarken ben evde bildiğin Atari oynuyormuşum böyle. Adımı da bu nickname'i de ne zaman bulduğumu zaten hatırlamıyorum. O Atari oyunlarından, o PlayStation o zamanki anılarımdan ziyade hemen onlardan bir çıkarımda bulundum. Şu PlayStation kollarının üzerindeki X, yuvarlak, kare ve üçgen var ya. Onları yan yana koyduğunuzu hayal edin. X, yuvarlak, kare A'ya benziyor birazcık. Zoar da R'sini de ben kendi bir şekilde uydurup Zoar olarak tamamladım. Yani yine kendi ismim gibi bir anlamı olan
Fakat sadece kelime olarak bir anlamı olmasın, bana hitap etmesi istediğim bir nickname'i bu şekilde kendi kendime gençlik yıllarında artık oluşturmuşum. O da o şekilde kaldı. Sonundaki 33'te ben Twitch üzerinde yine Zuhar nickimde bir hesabım vardı ama o hesabımı kaybettim. Mecburen sonuna bir rakam koymam gerekti. Mersinli olduğum için de 33'ü koydum. Zuhar 33 olarak öyle kaldı. Geçiyoruz bir diğer soruya. Sence şu an meta gibi gözüken katil hangisi? Ya bu sorunun cevabı her zaman nurse arkadaşlar. Yani bu nurse'ü baştan indirmedikleri, gerçekten köklü bir değişiklik yapmadıkları sürece her zaman nurse olarak kalacak. Şu anda da meta gibi gözüken değil, kesinlikle meta olan katil nurse. Nurse'da her oyununuzu mutlaka kazanabilirsiniz iyi oynuyorsanız. En nefret ettiğin Survivor türü. En nefret ettiğim Survivor'lar benim aptal oyunu bilmeden gerçekten palet devirerek hayatta kalan Survivor'lar ve salak oldukları için yapmaları gereken hareketi doğru yapmayıp yanlış olanı yaparak yine hayatta kalan Survivor'lardan aşırı nefret ediyorum. Bir de oyun o kadar gerçekten bazen dengesiz oluyor ki o adam palet devirerek ve aptal oynayarak gerçekten hayatta kalmayı başarıyor. Hayatta kalmasının üzerine bir de o kapıdan çıkarken yaptığı hareketler beni iyice delirtiyor. Yani benim oyunda en nefret ettiğim Survivor tipi onlar. Öyle toksiklik yapan, fly save atan, uzun loop atan Survivor'ların hiçbirinden öyle nefret etmiyorum. Ama bu anlattığım özelliği barındıran Survivor'lardan gerçekten aşırı nefret ediyorum. Sanki bir bok yapmışlarmış gibi, bir de oyunun sonunda böyle t-bag falan atıyorlar ya, aşırı delirtiyor insanı gerçekten. Son sorusu da DBD'de olmayıp gelmesini istediğim bir karakter ya da katil var mı? Yine en sevdiğim film olan Testere olduğundan dolayı Testere filminden bir karakter gelmesini isterdim ki zaten var. O nedenle böyle bir isteğim maalesef yok. Zaten istediğim karakter oyunda var. Geçtik bir diğer sorularımıza. Siyah'tan gelmiş. Bu Lerino aşkı nereden geliyor? Lerino'nun aşkını gerçekten Gökhan başlattı bizde. Gökhan yüzünden bu kadar Lerino aşkımız var. O kadar çok Lerino dedik yani gerçekten o aşkı bizim içimize de işletti. Ve gerçekten çok tatlılar. Yani bütün Lerino'lar o kadar tatlı ki oyunu kazanmak için böyle varlarını yoğularını verip gerçekten oyunu kazanmaya kendilerini adıyorlar ya, böyle acayip sarıyor bizi gerçekten oynarken. İnatla böyle M1 vurmayıp sadece testeresini vurmaya çalışmak aslında bizim çok fazla avantajımızı oluşturan durumlar oluyor. O nedenle bu Lerino aşkımız tamamen Gökhan'dan kaynaklı geliyor. İkinci sorusu ise Twins'ten daha iyi slug atabilen katil var mı? Twins en iyi slug atan katil değil ki. Nurse oğlum, nurse. Sadece nurse. Üçüncü sorusuna hemen geçmek istiyorum o nedenle. Dead by Daylight hikayen nasıl başladı? Ben Dead by Daylight'a eskiden The Calling diye bir oyun vardı. Böyle aşık oyunları temalı bir oyunumuz vardı. Ben o oyunu oynardım arkadaşlarımla ve o zamanlarda True Talent da bu oyunu oynuyordu. Ben sürekli böyle onu izleyip bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Daha sonrasında True Talent, The Calling bittikten sonra kendisini Dead by Daylight'a adadı. Ben de kendimi farklı oyunlara yönlendirmiştim. Daha sonrasında yine abone olduğum için YouTube'da gezinirken onun videolarına denk geldim ve açıp bir tane videosunu izledim. Baktım Pig var oyunda. Yine testere sevmemden kaynaklı hemen dikkatimi o çekmişti. Dedim ben bu oyunu bir indireyim, oynayayım falan, böyle kendi kendime oynamaya başladım. Daha sonrasında yine ev arkadaşımın bir arkadaşı olan Furkan, daha sonrasında benim de arkadaşım oldu tabii ki de, böyle söyleyince sanki yabancıymış gibi oldu. Her neyse. Biz Furkan'la oynamaya başladık. Furkan'ın kuzeni bizi Berentlerle tanıştırdı. Sonra Berentlerle tanıştıktan sonra turnuvalara falan işin içine girince gerçekten Dead by Daylight hikayem başlamış oldu. Ve oradan da buralara kadar geldi işte. İlk main'im neydi? İlk main'im tabii ki de Pig'di. Yani o kadar oyuna bağlanma sebebim olan bir karakteri tabii ki de main'im haline getirmem lazımdı. Benim ilk oyuna başladığım zamanlarda aşırı fazla Pig oynuyordum. Çünkü mantığını çok seviyordum. O zamanlar yine bir şeyler yapabilen bir katildi. Kasklarla falan oyalıyordu. Yine oynanılabilitesi vardı. Ama sonradan günler ilerledikçe ve oyun bu kadar gelişmeye devam ettikçe artık Pig'in modası kalktı ve rafa kaldırıldı. Keşke güzel olsa da oynamaya devam edebilsem. Hala oynamayı çok isterim. Hiç YouTube veya Twitch'i bırakma gibi bir düşüncen oldu mu? Hiç böyle bir düşüncem olmadı. Çünkü gerçekten bu işi çok severek yapıyorum. Hem YouTube olsun hem Twitch olsun çok severek yapıyorum. YouTube çok fazla uğraştırıcı. Gerçekten Twitch'i daha çok seviyorum. Çünkü daha doğal, direkt canlı bir şekilde birbirimle konuşabileceğimiz insanlar var. O yüzden Twitch chatini ve Twitch'i gerçekten seviyorum. Sıradaki sorumuz Oka'dan gelmiş. Ne mezunusun veya ne okuyorsun? Pazarlama okuyorum. Hala mezun değilim. Mezun olmaya da çalışmıyorum. Çünkü pazarlama okumamın herhangi bir şekilde benim yapacağım işle de ya da başka bir şeyle alakası yok. Tamamen zamanda Antalya'ya gelebilmek için seçtiğim bölümde Antalya daha fazla çalışma imkanı olduğu için Mersin'den buraya gelebilmek adına pazarlamayı tercih etmiştim. O nedenle şu an okuyorum ama hiç bölümle alakalı bir şey yapacağımdan değil. Sıradaki sorumuz Emre Hancı'dan. Bir maçın ne olursa olsun kazanmak için oynayacaksan, muhtemelen oynayacaksın demeye çalışmış. Ama ne olursa olsun yani hayatın buna falan bağlı. Öyle herkesi falan esir almışlar yine. Güzel senaryo, evet. Blight ile mi girersin yoksa Nurse ile mi? Tabii ki Nurse ile girerim. Nurse'le kazanma potansiyelim daha
daha fazla. Blight her ne kadar main'im olsa da Nurse'e daha kolay kazanabileceğimi bildiğim için Nurse'e girmeyi tercih ederim. Sıradaki soru Mustafa Taşkıran'dan, en sevdiğin tatlı ne? Ya benim en sevdiğim tatlı herhalde çikolatalı puding ya. Öyle çok ağam şağam egzantrik şeyler sevmiyorum zaten. Genelde sütlü tatlılar daha çok hoşuma gidiyor. Puding demeyi tercih ediyorum. Sıradaki sorularımız Rahibinden'den gelmiş. Doğum tarihim ve yaşın kaç? 98 Ekim doğumluyum. 23 yaşındayım. Mersinliyim. Kardeşim var. Evet, bir tane kız kardeşim var. 2 kardeşi sadece. Son sorusu ise en sevdiğin yemek, yemekler ne, neler diye sormuş. En sevdiğim yemek ya da içecek mevzusuna ben şu şekilde bakıyorum. Hani böyle sürekli yiyeceğim şeyler değil de tadını en çok beğendiğim şeyler olarak baktığımdan dolayı çiğ köfte demeyi tercih ediyorum. Çiğ köfteyi gerçekten çok severim ben. Ama tabii ki her zaman yiyebileceğim bir şey, yani sürekli yemem gereken bir şey değil. Çünkü çok fazla yersem midem falan yakıyor. Zaten hepinizin yakar, hepimizde olması gereken bir şey. Ama tadını en beğendiğim şey çiğ köfte diyebilirim. Tabii her çiğ köfte de değil. Böyle belli başlı yerlerden yiyeceğim çiğ köfteler en sevdiğim bir çiğ köfte olabilir. O nedenle sorunun cevabı çiğ köfteye çıkıyor yani. Sıradaki sorular Gwyn'den gelmiş. Kaç yıldır bu oyunu oynuyorsun? Ben oyunu Legion çıktığı zamanlarda oynamaya başlamışım. Aynen ben oynamaya başladım. İlk çıkan katil Legion olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi yani. Legion kaç tarihinde çıkmışsa artık şuraya bir yere koyarım zaten. O zamandan beri oyunu oynuyorum. İkinci sorusu ise hiç oyunu değişen metalardan dolayı bırakıp oynamadığın oldu mu? Metalardan değil de arada bir sıkılıp bıraktığım olmuştu. Böyle 3-4 ay oynamadığım bir evre olmuştu. Daha sonrasında yine zaten Berentlerle falan oynamaya başladıktan sonra da hiç bırakmadım. Dönem dönem oyundaki oynama sürem azalmıştır ama hiç tamamen öyle bıraktığım falan olmamıştı. Hep böyle canım sıkıldıkça arada girip katil oynadığım olmuştu yani. Sıradaki sorumuz Junior Mayor'dan gelmiş. YouTube'a ilk videonu çektiğinde kanalınla ilgili ne gibi hedeflerin vardı? Şu an geldiğin noktada kurduğun hedeflerin ne kadarı gerçekleşti? Ve bir diğer sorum, ilerisi için hedeflerin nelerdir? Sadece dıbıt içerikli projeler mi gelecek? Bize bahseder misin? Cevapların için teşekkürler. Seviliyorsun. Eyvallah, siz de seviliyorsunuz. Teşekkür ederim. Ya YouTube'a ilk videonu çektiğinde demiş. Öyle YouTube'a ilk çektiğim video gibi bir videom var mı hatırlamıyorum. Hani böyle hani bu ilk videom, hadi güzel bir giriş yapalım diye bir videoya girişmedim. Genelde böyle yayından kesitler atmaya başlamıştım. Bir yere kadar öyle devam ettik. Daha sonrasında YouTube için videolar çekmeye başladım artık zaten gördüğünüz üzere. Çünkü ben başta da söylediğim gibi her zaman Twitch odaklı bu işe girişmiştim. Twitch'te her zaman kendimi daha rahat hissettim. YouTube başlarda benim için ikinci bir plandı. Daha sonrasında yavaş yavaş YouTube'u da zaten ilk planlarım arasına getirdim. Hedeflerim ve şu anki noktaya gelmiş olmam gerçekten aslında benim beklediğimden daha iyi oldu. Ben bu kadar ilgi çekeceğimi başta fazla beklemiyordum. Sizlerin güzel yorumları, sizlerin güzel etkileşimleri beni daha da fazla bu işe itmeyi sağladı. O nedenle kendi kafamdaki düşüncelerden çok daha fazla ilerideyim şu anda. Ve böyle de gitmesi için elimden geleni her zaman yapacağımı bilmenizi isterim. Sıradaki sorumuz Murat Şentürk'ten gelmiş. Ailenle mi yaşıyorsun? Eğer öyleyse ailen YouTube hakkında iyi veya kötü neler düşüyor? Hayır, ailemle yaşamıyorum. Tek başıma yaşıyorum arkadaşlar. Ailem YouTube ve Twitch hakkında başlarda çok iyi şeyler düşünmüyorlardı. Ben zaten çok daha önceden bu işin içine girmek istemiştim fakat beni hep engellemişlerdi. Daha sonrasında bu işin içine korona girdiğinde artık hepimiz evlere kapanmıştık ve ben de dedim ki hani şu an yapayım bari, ne kaybedeceğiz demiştim. Onlar da iyi bari dene kendini falan deyip bu işin içine sokmuşlardı beni. Daha sonrasında benim ne kadar bu işte gayretli olduğumu, ne kadar bir şeyler başarmaya hevesli olduğumu gördüğünde artık onlar bana destek çıkmaya başladılar ve şu anda da hala destek çıkmaya devam ediyorlar. Çok sağ olsunlar. Yapabiliyorsanız kafanızdaki düşüncelerin hepsini yapın. En kötü başaramadım, olmadı dersiniz. Fakat asla geriye dönüp keşke şunu yapsaydım demek yerine en azından denedim, olmadı demek her zaman için daha iyi bir söz. Bu oyunda bu kadar nasıl gelişebildin? İlk videolarına baktığımda o videolarda bile neredeyse her şey tam gibiydi. Oynama süresiyle alakalı olabilir mi? Gerçekten arkadaşlarımla oyunu oynaya, Berentlerle tanıştıktan sonra bu kadar gelişmeye başladım. Çünkü onlar benim onlarla tanıştığım dönemde çok daha iyi oynuyorlardı ve Berent bana her şeyi sıfırdan en bilmem gereken şekilde öğretmişti. Daha sonrasında birbirimizle oynaya ben ona bir şeyler kattım, o bana bir şeyler kattı diye bu kadar hızlı bir şekilde ilerledik ve zaten daha sonrasında turnuvalara falan da girmeye başladık. Turnuvalarda da Gamer'ın Dibi'nin düzenlediği 4 turnuvanın şu ana kadar 3'ünü biz kazandık. Fakat bunun kesinlikle oynama süresiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle öyle bir yanılgınız olmasın. İyi bir toplumun, iyi bir arkadaş çevresinin yanında oynadığınız bir 1000 saat var. Tamamen kendi başınıza bir şeyleri kendi kendinize öğrendiğiniz bir 1000 saat var. Yani bunların ikisi kesinlikle aynı kefeye konulacak şeyler değil. O nedenle oyunu doğru ellerden öğrenmek çok daha iyi oluyor. Oyunun oynama süresiyle herhangi
herhangi bir alakası olduğunu düşünmüyorum bir yere kadar. Tabii ki de elbette oyunda 1000 saati olan, 100 saati olan adamdan daha fazla şey biliyordur. Çünkü 1000 saat harcamış. Ama 2000 saatliği birbiriyle karşılaştırdığın zaman ikisinin arasında gerçekten uçurum farkları olabiliyor. Görüyorum böyle oyunlarıma denk geliyor. Adamın 5000 saati var, 6000 saati var, fark etmez. Burada tamamen artık bir yerden sonra rakam almaya başlıyor. O adam o kadar hiçbir şey bilmiyor ki. O kadar hiçbir şey bilmiyor yani gerçekten. Ona laf anlatmakla bile yoruluyorum. O nedenle oynama süresiyle alakalı değil, tamamen o oyunun süresini nerede geçirdiğin çok daha önemli. Tamamen ben buna inanıyorum. Sıradaki sorularımız Kısır Kedi'den geliyor. Hayatında en büyük pişmanlığın neydi? Keşke şunu hiç öyle yapmasaydım vesaire. Kesinlikle bu işe bu kadar geç girmemi söyleyebilirim. Yani bu Twitch'e ve YouTube'a çok daha erken başlamayı yeğlerdim, fakat ailem hiçbir zaman bunu desteklemediği için yapamamıştım. Eğer yayıncı olmasaydım yine muhtemelen turizmle uğraşıyor olurdum. En sevdiğim yemeğin cevabını verdim. Yiyecek olarak gerçekten düşündüm ve bir cevabını bulamadım. Öyle spesifik sevdiğim bir şey yok. Genelde çeşit çeşit çok fazla şeyi birlikte tüketmeyi tercih ederim. Sugar ne dizi önerisin demiş. The Walking Dead desem herhalde birkaç kişi beni kovalayacak ama diyorum mecbur. Emir Sertkaya, oyunu kendim mi öğrendin, YouTube'dan falan mı öğrendin? Bunun cevabını zaten vermiştim. Ne zamana kadar Twitch veya YouTube'da olursun demiş. Bu sorunun cevabını inanın ben de bilmiyorum. Elimden geldiğince burada olmaya çalışacağım arkadaşlar. Gücümün yettiğince. Evet, bütün sorularımız buraya kadardı arkadaşlar. Umarım verdiğim cevaplar sizleri birazcık tatmin edebilmiştir. Beni daha iyi tanımanızı sağlamıştır. Yine belirli dönemlerde aynı şekilde bu tarz soru cevapları zaten yine yaparız. Daha fazla böyle alamadığınız cevaplar varsa da mutlaka Twitch yayınlarına gelin. Twitch'te de her gün düzenli olarak yayın yapıyorum. 4 ve 7 arasında. Oraya da bekliyorum. Orada yine merak ettiğiniz ne varsa sorabilirsiniz. Oyun hakkında olur, benim hakkımda olur, hiç fark etmez. Güzel sorularınız için de hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu olduğum sorular vardı içlerinde. Bu denli sorular almak gerçekten beni çok yüceltti. Çok teşekkür ederim hepinize tekrardan. Bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Uzun zamandır böyle oyun dışı bir video yapmamıştım. Gerçekten ne yapacağımı bilemedim başlarda ama umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Check this.